1980'li yılların başında Kapadokya bölgesinde yaşanan olaylar, modern UFO tarihi açısından son derece ilginç bir dönemi işaret ediyor. Gökyüzünde ard arda görülen cisimler, yerel halkın şaşkın bakışları altında gece gündüz demeden bölgeyi ziyaret ediyordu. Ama asıl hikaye bundan çok daha eskilere, 1948 yılına uzanıyor. O dönemde dünyada henüz UFO çılgınlığı başlamamıştı. 1947'deki Roswell kazası bile yeni olmuştu. Kent Arnold'un meşhur gözlemi daha birkaç yıllıktı. Oysa Orta Doğu'da Anadolu'nun kalbi sayılabilecek Niğde'de tarihi geçecek bir karşılaşma yaşanmak üzereydi. Bu olay ilerleyen yıllarda dünyada anlatılacak binlerce temas hikayesinin temelini oluşturacaktı. Yıl 1948, sıradan bir gün. 19 yaşındaki Behçet Öcal, Niğde'nin Namutlu beldesinde koyunlarını otlatıyordu. İlkokul mezunu olan Behçet, elektriği olmayan bir köyde yaşıyordu. Çevresinde ne telefon ne de radyo gibi modern iletişim araçları vardı. Teknolojiden uzak, basit bir köy hayatı sürüyordu. O gün yaşayacağı deneyim hem onun hem de Türkiye UFO tarihinin en önemli olaylarından biri olacaktı. Behçet aniden karşıdan gelen çok güçlü bir ışık kaynağı görmüştü. Öğlen güneşini bile bastıracak kadar yoğun olan bu ışık yeşil ve sarı renkteydi. Behçet'in gözleri kamaşmıştı. Sonra ışığın içinden top mermisine benzeyen mekanik ve uzun bir nesne ortaya çıktı. Araç yere indi ve dışarıya 3 yabancı varlık çıktı. 2 erkek ve 1 kadından oluşan bu varlıklar hem insana hem de robota benziyordu. Yüzleri birbirinin tıpatıp aynısıydı. Kadın varlığının saçı yere kadar uzunken erkeklerin hiç saçı yoktu. Bu görünüm Behçet'i şaşırtmıştı. Ama asıl şok edici olan onların kendisiyle iletişim kurmaya başlamasıydı. Ziyaretçiler uzayın en derin noktasından geldiklerini söylediler. Behçet için uzay kavramı yabancıydı. Kafasında bu varlıkların belki Amerika ya da Rus olabilecekleri düşüncesi dolaşıyordu. Soğuk savaş dönemiydi ve dünyada büyük güçler yarışıyordu. Behçet bunların gizli ajan olduklarını düşünüyordu. Boyunlarında bir cihaz bulunuyordu. Kulaklarıyla bağlantılı el aynası görünen garip bir cisim. Behçet bu cihazın iletişim için kullanıldığını hissetmişti. Cihazın üzerinde daktilo gibi tuşlar vardı ve sürekli ışıklar yanıp sönüyordu. 3 varlığın da taşıdığı bu elektronik nesne sürekli aktif haldeydi. Varlıklar Behçet'e telepati yoluyla böyle bir iletişim aracının 1986 yılında dünyada yaygınlaşacağını söylemişlerdi. 1948'de böyle bir öngörü son derece dikkat çekici. Çünkü 1986 yılı taşınabilir iletişim cihazlarının, cep telefonlarının ve kablosuz teknolojilerinin yaygınlaşmaya başladığı bir dönem. Behçet Öcal, hiçbir teknik bilgisi olmayan, teknolojiden uzak bir köy çocuğuyken nasıl oldu da böyle bir bilgiyi edinmişti? Karşılaşma sonrası Behçet bu varlıkların görünüşlerini bir kağıda çizip yıllarca saklamıştı. Behçet Öcal'ın uzaylı ziyaretçilerle teması sadece o gün yaşanan tek bir olayla sınırlı kalmadı. Karşılaşmalar yıllarca devam etti. Ancak Behçet bu olağanüstü deneyimleri uzun süre sır olarak saklamıştı. Köy halkının kendisini şeytan, cin gibi kavramlarla suçlamasından, dışlamasından korkuyordu. O dönemde böyle bir şeyi anlatmak toplumsal olarak büyük bir risk taşıyordu. Behçet ilk gazete röportajlarını ancak 1977 yılında, yani olaydan tam 29 yıl sonra verdi. Hürriyet gazetesiyle yaptığı bu röportaj Türk basınında geniş yankı uyandırmıştı. Ziyaretçiler Behçet'e evrenin haritasını da çizdirmişlerdi. 10 tane daire içeren bu harita çoklu evreni temsil ediyordu. Paralel evren kavramı 1940'lı yıllarda henüz bilim kurgu edebiyatlarında bile tam olarak oturmamış bir fikirdi. Hugh Everett'in çoklu evrenler yorumu 1957'de ortaya çıkmıştı. Oysa Behçet bu haritayı 1948'de çizmişti. Ziyaretçiler Behçet'e evrenin merkezinin kür olduğunu, kür sisteminin patlamasıyla da evrenin oluştuğunu söylemişlerdi. Bu ifade Big Bang teorisine oldukça benzer. Ayrıca bizim Güneş sistemimizin yanı sıra başka sistemlerin de isimlerini vermişlerdi.
Ayrıca Venüs gezegeni içinse Hulvis adını kullandıklarını söylemişlerdi. Uzaylı ziyaretçilerin Behçet'e çizdirdiği en gizemli şeylerden biri de makine tasarımıydı. Bu çizim ilerleyen yıllarda CERN'de inşa edilecek olan hadron çarpıştırıcısına şaşırtıcı derecede benziyordu. Bu cihaz 2008 yılında çalışmaya başlamıştı ve dünyanın en büyük parçacık hızlandırma makinesiydi. 1950'li yıllarda böyle bir yapıyı Behçet Öcal gibi teknik eğitimi olmayan birinin çizmesi nasıl mümkün, biraz kafa karıştırıcı. Behçet bu tasarım hakkında hiçbir zaman detaylı bir açıklama yapmadı. Belki de kendisi bile tam olarak ne çizdiğini anlayamamıştı. Ziyaretçiler Behçet'e astral seyahati de öğretmişlerdi. Astral seyahat, bilincin bedenden ayrılıp başka boyutlara veya yerlere seyahat etmesi anlamına gelir. Behçet bu teknikle ziyaretçilerin geldiği gezegeni görmüştü. Anlattıklarına göre o gezegende farklı tipte varlıklar yaşıyordu. Bazıları yeşil tenliydi, bazıları da fok balıkları gibi parlak siyah deriye sahipti. Bu çeşitlilik evrendeki yaşam formlarının çok farklı olabileceğini gösteriyordu. Behçet'le ilk temas kuran varlıkların tek parça üniforma giymesi de oldukça ilginç. Sonraki yıllarda özellikle de 1960 ve 70'lerden itibaren Batı'da pek çok temasçı benzer tipte varlıklarla karşılaştığını iddia etti. Daha da ilginç olanı bu tek parça üniformalı saçsız varlık tasvirlerinin aslında Türkiye ve Anadolu medeniyetlerine yabancı olmaması. Çorum'un Hatşuya antik kentinin yakınlarındaki Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nda Hitit uygarlığına ait kabartmalarda Tanrı Sarruma ve Kral Tutalya'nın çizimleri vardır. Kabartmanın hemen sol üzerinde resmedilmiş tek parça üniforma giymiş, üzerinde kemeri ve çizmeleri olan gökyüzünde bir varlık görülür. Ayrıca Hititler bu tapınağı kapalı bir tapınak gibi değil, gökyüzüyle temas eden kutsal bir alan olarak kullanmış. Bu benzerlik tesadüf mü yoksa Anadolu'nun kadim tarihinde bu varlıklarla daha önceden temas kurulmuş mu? Bu sorular tabii ki de cevap bekliyor. Sonuç olarak bu olay bize şunu gösteriyor. Evren hakkında bilmediklerimiz bildiklerimizden çok fazla. Anadolu toprakları binlerce yıllık gizemlerle dolu. Henüz bilmediğimiz olaylar ve bazı insanların sessizliğini koruduğu uzaylı temaslarıyla dolu. Bu antik bölge o kadar gizemli bir yer ki daha gün yüzüne çıkmamış birçok olay var. Ve kim bilir belki de bir gün Behçet dedenin anlattıklarının tamamı bilimsel olarak doğrulanacak ve biz de sadece o zamanın gelmesini bekliyoruz. Eğer bu tür videoların devamını istiyorsan videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilsen de abone olmayı unutma. Çünkü bunlar benim için büyük bir destek. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Ben Neosis.